2006 yılında dünya şampiyonu Vladimir Kramnik, satranç motoru Deep Freeze'e karşı tarihi bir mücadeleye çıktı. İnsan zekası ile yapay zekanın çarpıştığı bu karşılaşma, satranç dünyasında derin izler bıraktı. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin çaprazını açtı. At F6. D5 ve E4'ü kontrol ediyor. C4. C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E6, D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. G3, G2 karesinde fili için yer açtı. D5, merkeze piyon yerleştirdi. C4'e hücum ediyor. Fil G2, fili uzun çapraza yerleştirdi. D alır C4, gerilimi sonlandırıyor. Kramnik bu piyonu almaya çalışırken Dip Freeze rahatça taşlarını geliştirecek. Vezir A4, çatal atıyor, verdiği piyonu geri almak istedi. At B D7. Araya taş kapattı. D7 karesine gelen at C5 sürüşünü destekleyecek. Vezir alır C4. Kramnik verdiği piyonu geri alıyor. A6. B5 sürüşünü destekliyor. Tempo ile B5 sürmek istedi. Vezir D3. Profilaktik hamle. Saldırı gelmeden vezirini geri çekti. C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. D alır C5. Gerilimi sonlandırıyor. Fil alır C5. Tempo ile piyon alarak fili geliştirdi. At F3. Roka hazırladı. Kısa rok. Şah güvenliğini sağladı. Kısa rok. Şahını güvenli konuma getirdi. Vezir E7. Vezirini gelişti. C5'teki fili destekledi. At C3. D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. B6. E6 piyonu filin gelişimini engelliyordu. Fili için B7 karesinde yer açtı. At E4. Fili istedi. At alır E4. Atı kırıyor. Vezir alır E4. Atlar değişildi. Kale istek altında kaldı. Dip Freeze'den mükemmel bir kale fedası geliyor. At F6 çift ünlem. Veziri istedi. Kale boşta ama A8 kalesi alınırsa vezir alır A8. Fil B7 veziri ister. Vezir A7'ye kaçtığında B5. Kramnik veziri kaybederdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At F6. Kramnik oyuna vezir H4 hamlesiyle devam ediyor. Vezir istekten çıktı. F6 atına baskı uygularken H7'ye bakış atıyor. Fil B7. Rakibini uzun çaprazla karşıladı. Fil G5. F6 atını açmaza aldı. Kale FD8. Kalesini açık D dikeyine getirdi. Fil alır F6. Rakibinin piyon yapısını bozuyor. Vezir alır F6. Vezir alır F6. Vezir alıyor. G alır F6. Vezirler değişildi. Konumu incelediğimizde Dip Freeze'in fil çift avantajı varken Kramnik'in piyon yapısı daha sağlıklı. Kramnik'in 2 piyon adacığı bulunurken Dip Freeze'in 3 piyon adacığı bulunuyor. Ve Dip Freeze'in F dikeyinde duble piyonu var. Kale Fd1. Kramnik karesini açık D dikeyine getiriyor. Şah F8. Oyun sadeleşti. Şahını aktifleştiriyor. At E1. Filin çaprazını açtı. Rakibini değişimlere zorluyor. Fil alır G2. Şah alır G2. Filler değişildi. F5. Alan kazandı. E4 ve G4 karelerini kontrol ediyor. Kale alır D8. Kale alır D8. Birer kale değişildi. D dikeyinin kontrolü Dip Freeze'de. At D3. D dikeyini kapatırken C5'teki file saldırdı. Fili alıp rakibinin piyon yapısını bozmak istedi. Fil D4. Fil istekten çıktı. B2'ye baskı uyguladı. Kale C1. Kramnik kalesini açık C dikeyine getirdi. E5. Alan kazanırken fili destekledi. Kale C2. İkinci yataydan piyonlarını koruyor. Kale D5. Kale A ve B dikeylerinden piyonlara basmak istedi. At B4. Kaleyi ve A6'yı istedi. Kale B5. Kale istekten çıktı. Atı istiyor. At alır A6. Kale alır B2. A6 ve B2 piyonları değişildi. Kale alır B2. Fil alır B2. Kaleler değişildi.
Atafil oyun sonuna geçildi. Atafil oyun sonu satranç tahtasında karakterlerin çatışmasıdır. Uzun mesafeyi seven fil ile yakın temasta etkili olan at. Kazanmak mı yoksa beraberliği kurtarmak mı? Karar sadece taşların gücünde değil, oyuncunun sabrında, tekniğinde ve anlayışındadır. Ve bazen en küçük fark en büyük sonucu yaratır. At B4, at oyuna geri dönüyor. Şah G7, şah piyonlarını destekledi. At D5, B6'yı istedi. Fil D4, B6'yı korudu. A4, rakibinin B5 sürüşüyle ilerlemesini engelledi. Fil C5, E3 sürüşünün tempoyla gelmesini engelledi. H3, G4'ü kontrol ediyor. F6, E5'i destekledi. F3, E4 ve G4 karelerini kontrol ediyor. Şah G6, F5'i destekledi. E4, atı desteklerken F5'e saldırdı. Dip Fris H5 hamlesini yapıyor. G4 kontrolünü artırıyor. G4, F5 kazanmak istedi. H alır G4, ayrık piyonundan kurtuluyor. H alır G4, F alır E4, E4 alıyor. F alır E4, Şah G5, G4'ü istedi. Şah F3, G4'ü destekliyor. Konum tamamen eşit. Kramnik'in şah kanadından içeriye girişleri kapalı. Şah G6, bekleme hamlesi. Ne yapacaksın diye soruyor. Şah E2, şahını vezir kanadına aktarmak istiyor. B6 piyonunu alabilirse A4 piyonu tehlike oluşturabilir. Şah G5, G4'ü istedi. Şah D3, Kramnik G4'ü bırakıyor. B6'ya doğru gidiyor. Fil G1, A5 sürüşü sonrasında fil C5'te boşta kalabilirdi. Şah C4, fil F2, bekleme hamlesi. Dip Fris G4 alırsa at alır F6 şah çekerek F6'yı alır. Şah B5, B6'yı istedi. Şah alır G4. Doğru zamanda G4'ü aldı. Kramnik'in şahı uzakta olduğu için Dip Fris E4'e kolayca saldırabilecek. At alır F6. Şah çekerek F6'yı aldı. Şah F3. E4'e baskı uyguladı. Şah C6. Şah D5 girmek istiyor. E4'ü koruyup E5'e basacak. Fil H4. Atı istedi. At D7. At istekten çıktı. B6'ya basıyor. Şah alır E4. E4'ü aldı. Şah alır B6. E4 karşılığında B6'yı aldı. Fil F2. Şah'a saldırdı. Şah C6. Tehditten çıktı. Fil E1. A5 sürüşünü engelledi. At alır E5. Piyonu alıyor ve taraflar beraberlikte anlaşıyor. Bu konumda Dip Fris atı alacak. Kramnik A5 sürdüğünde piyonu kıracak. Yetersiz taşla mat edemeyeceği için oyun pat olacaktı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.